Selamlar herkese, hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Swift Testing Framework'üne bakacağız. Bildiğiniz gibi WWDC24'te Apple Swift Testing'i tanıttı. Ve bununla ilgili bir örnek hazırladım. İşte MVVM üzerinden birlikte iki tane metodun testini yazacağız. Yani Swift Testing açıkçası test yazmayı bayağı kolaylaştırmış. Ekstra unit testte kullandığımız bazı şeylerin parametrelerin optimizasyonunu falan yapmışlar. Gayet iyi. Ya tek sıkıntısı şu anda Xcode 16 üstü ve Swift 6 üstü olması. Onun dışında bir problem yok. Burada Swift Testing ile genel işte bilgilendirme yapıyor. Genel testing metotları var burada. Bunları inceleyebilirsiniz. Örnekler var. Biz de şimdi bir tane örnek yapacağız. Burada da dokümantasyon sayfası var. İşte Swift Testing'in biraz önce söylediğim gibi Swift 6 ve Xcode 16 üzeri için çalıştığı ve overview kısmında da işte ne kadar güçlü ve esnek olduğundan falan bahsediyor. İşte test organizasyonunun güzel olduğundan. Bunu detaylı inceleyebilirsiniz. Alt kısımda da Swift Testing ile ilgili videolar var. Burada da genel Swift Testing ile ilgili temel bilgiler var. Onları da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Xcode'a gelecek olursak şöyle açayım. Burada bir tane örnek bir list model var. Burada da bir tane list view model var. Buradaki iki metodu test edeceğiz. Burada da bir list view var. Burada da view'in içerisinde genel bir tane buton eklemek için ve işte temel bir list view yapısı diyebilirim. Bunun üzerine bir unit test yazacağız. Şuradan bir target eklemem gerekiyor. Unit test target'ı. Unit testing bundle diyorum. Burada zaten en alt kısımda target to be tested kısmında Swift testing işaretli. Buradan direkt seçebilirsiniz eklemek için. Product name'i soruyor Swift Testing için. Ben zaten proje ismi Swift Testing olduğu için Swift Testing test diye olarak geçiyor. Bunu zaten kendi timinizi seçebilirsiniz. Proje içerisinde var diyor. Önceden eklemiştim. Şunu kaldırayım. Bir daha ekleyelim. Unit test, testing bundle. Örnek bir testing struct ekledi. Burada da bir tane örnek bir fonksiyon. Buna gerek yok şimdilik. Bunu silelim. Testi yazabilmek için testte view modulu falan kullanabilmek için şuradan test table'dan import Swift testing ekliyorum. Buraya da bir tane suite ekliyorum. Suite genel struct içerisindeki metotların şurada örneği var hatta işte Suite Swift Testing Started işte metotların sırasıyla birlikte başlamasını ve kaç saniyede test edildiğini falan gösteriyor burada içerideki metotların. Buradan da genel test bilgilerini alabilirsiniz. Suite ismi Swift Testing olsun. Şimdi bizim iki tane metodumuz vardı bir model içerisinde. Birisi item ekliyor listeye, birisi item çıkartıyor. Bunun ikisinin birlikte testini yazacağız. Yine given'den mantığıyla yazacağız. Şöyle ki artık yeni bir test parametresi var Swift Testing'de. İlk başta test yazıyoruz. Test altına şöyle istersek yanına da yazabiliriz şöyle fonksiyonu ama ben genelde üstte kullanıyorum. Test add item olsun bu. Şöyle ki given den ben şu boşlukları alalım. Yukarıda view modulumu tanımlamak istiyorum. Var view model list view model. Initialize ederken de view modulunun instansını oluşturabiliriz ama ben direkt fonksiyon içerisinde oluşturacağım. Şöyle. Ya da init içerisinde oluşturayım. Struct oluşurken. Şöyle. List view model. Şuna da gerek yok ya. Given içerisine initial item count'u ekliyorum.
vModel içerisindeki itemların kaç tane sayısı var onu bulmak için. Bir tane de yeni item için bir tane item name ekliyorum. Şöyle ismi de new test item olsun. When kısmında vModel'dan add item'ı çağırıyorum. Yeni bir item eklemek için. Bu da buradaki new item name'i ekliyorum bunun içerisine. Then kısmında da işte şartları ve diğer istediğimiz işte kontrolleri yapabilmek için Swift testing içerisinde expect kullanıyoruz. Şöyle condition'ı bunun içerisine yazıyoruz. vModel.items.count eşit initial count, item count artı 1 mi? 1 değilse zaten hata verecek bize case içerisinde. Çünkü biz initial item count'u burada aldık. Sonra içerisine bir tane item ekledik vModel'dan. Ve bu initial item count yani ilk başlangıç count değeri 1 artmış oldu. Onu da burada ekledik ve işte ekledikten sonra list içerisine buradaki son güncel haliyle kontrol ediyoruz, karşılaştırıyoruz doğru mu diye. Ekleme işlemini yapmış mı diye. Altına da bir tane vModel.last items.last.name olsun. Bunun da ismi new item name'e eşit mi diye kontrol ediyoruz. Son eklediğimiz item buydu. vModel items'ın içerisinde şurada. Burada items'ları alıyoruz list item olarak. Her eklediğinde içerisine append ediyoruz. Burada da kontrol ediyoruz. Eklediyse son item'ın ismi new item name ile aynı mı? Yani ekleme işlemini aslında doğru bir şekilde yaptım mı, sonuna ekledim mi diye kontrol ediyoruz. Bunu bir test edelim. Test başarılı. Gördüğünüz gibi burada simülatörü söylüyor hangi cihazda test edildiğini. Burada da hangi suite'in teste başladığını yazıyor bize aslında. İşte içerisinde hangi fonksiyonun test edildiğini, test at item start başladı ve kaç saniyede geçtiğini, test edildiğini söylüyor bize aslında. İşte 0.001 saniye. En sonunda da işte suite içerisindeki Swift testing'in kaç saniyede bittiğini, işlemin tamamlandığını söylüyor. Bir tane daha fonksiyon yazacağız test için. Bu yine test. Func test remove item. Yine şöyle given. Given'da yine bir let initial item count'umuz var. Bu eşittir vModel items.count. Bir tane de item to remove var. Bu da vModel items. Items'ın ilk elemanı. Hatta bunu şöyle first de yazabiliriz. Items.first de yazabiliriz. When içerisinde de bu sefer vModel'dan remove item'ı çağırıyoruz. Add item to remove. Son olarak yine then de condition içerisinde, expect'in içerisinde condition'da items count'u ve contains içerisinde item to remove var mı yok mu diye kontrol edeceğiz. Onun için yine bir expect yazıyoruz. vModel.items.count eşit mi initial item count. Initial item count'tan bir tane item çıkardığımız için optional hatası veriyor. Bunu düzeltiriz şimdi. Bunu onun yani şöyle initial item count eksi 1 olması gerekiyor. Bir tane eleman çıkardık çünkü içerisinden. Sonra expect condition vModel items nokta contains deyip
İşte item to remove içerisinde var mı diye kontrol ediyoruz. Şöyle. Yani biraz önce burada when içerisinde item to remove'u çıkardık aslında. Bunu şöyle tanımlayabiliriz şimdilik. Uğraşmayalım şimdi onunla. Bu test case'e gelecek olursak test remove item'da initial item count'ta yine her zamanki gibi kaç tane item olduğunu aldık ViewModel içerisinde. Burada da ViewModel içerisindeki items'tan ilk elemanı aldık item to remove çıkarmak için içerisinden. Sonra remove item'ı fonksiyonunu çağırdık. Şuradan göstereyim onu da. Burada items remove all bir condition var. İşte item eşitse $0'ya buradan listin içerisinden item'ı çıkarıyor. Burada da ilk item'ı aslında remove item'ı atıp oradan çıkarmış olduk. Burada da işte item count, initial item count -1'e eşit mi diye kontrol ettik. Çünkü artık buradan bir eleman çıkarmış olduk. Burada da contains içerisinde yani items içerisinde item to remove var mı diye kontrol ettik. Onu da çalıştıralım bir bakalım. Şöyle şuradan testleyebiliriz. Gördüğünüz gibi yine burada test run started, testin başladığını söylüyor. Hangi suite'in çalıştığı yazıyor. Sonrasında test add item başlamış. Sonra test remove item. Ondan sonra ikisi de 0.001 saniyede bitmiş. Suite'de toplam geçen 0.001 saniye. İki testte toplam geçen süre 0.001 saniye. Büyük ihtimalle fonksiyonlar içerisinde çok fazla bir süre geçmediği için, anlık hızda ilerlediği için 0.001 olarak gösteriyor. Belki de daha az aslında bu süreden. Bir tane de şurada bir şeyim var. Bu genel Swift testing'in test case'leriyle ilgili. İşte bunu da GitHub reposu olarak ekleyeceğim. Dokümantasyon içerisinde, eklediğim repo içerisinde bunu da eklerim. Bunu inceleyebilirsiniz. İşte suite ve test kısımlarına hangi durumlarda kullanılabileceğimizi falan gösteriyor. Bunun diğer expect ve required kısımları var. Onları da ekleyeceğim. Onların da detaylarına videonun altındaki linkten GitHub reposundan ulaşabilirsiniz. Detaylı bir inceleyebilirsiniz Swift testing kısmını. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.